Yeniden merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Astrolog ve kriminal astrolog Melda Parsak hocamla beraberiz. Hoş geldiniz, Hoş nasılsınız? buldum. Çok iyiyim. Teşekkürler. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim, tatil yaramış size de Yani çok tatil demeyelim. Ben hafta sonu molası verebiliyorum sadece. Çok yoğun arada. çalıştığım için arada böyle birkaç günlük mola gibi oluyor. Hiç tatil modunda değiliz çünkü ülkece de. Zaten Evet, gelişmeleri siz de evet. görüyorsunuz. Biz de bir türlü denk getiremiyorduk. Sonunda bugüne denk getirdik arkadaşlar. Çok önemli konular konuşacağız. Şimdi biz geçen yayında söylemiştik, siz yaşamaya başlayacağız demiştiniz ama biz şu anda 12 Ağustos güneş tutulması etkilerine girdik mi? Girdik. 15 Temmuz itibariyle girdik. Hı hı. Ve onun etkilerini de şu an yaşıyoruz. O yüzden bu ünlülerle ilgili ifşalar çıkıyor ortaya. Kamuoyunu ilgilendiren bu yardım başlıkları çıkıyor. Çünkü Aslan Kova aksındaki tutulmalarda Aslan daha çok ünlüleri sembolize ettiği için sadece bu arada sanatla bağlantılı ünlüler değil yani. Gördüğümüz popüler tüm herkes için, siyasiler için bile geçerli bu durum. Onlarla ilgili bir takım değişim dönüşümler olacak önümüzdeki 1,5 yıl içerisinde. Mesela Haluk Levent'le başlayalım istiyorum. Çok büyük bir operasyon Evet. gerçekleşti. Ne olacak sizce Haluk Levent'in ve beraberindekilerin akıbeti? Şimdi Haluk Levent konusunda benim farklı bir background'um var. Çünkü ben eski bankacıyım Hı biliyorsunuz hı. ve benim bankamda şube müdürümüzdü kendisi ve bu işte soruşturmalar davası, çek senet dolandırıcılığı hep birebir de yaşadık biz şubecede onları ve sonrasında tutuklanmıştı zaten. Yıl? Yıl vermeyeyim Yani yaşım o çıkacak dönem ortaya. yani o dönem Haluk Levent'in Evet, aslında bu evet. olaylara anıldığı Aynı dönemlerde. ilk anıldığı dönemlerde hatta Hımm. ben bankada çalışıyordum o sırada yeni Hı başlamıştım ve hı. müşterimdi kendisi. Evet. Bireyselde çalışıyordum operasyon Bankada mı bölümünde soruşturuldu çünkü. o dönem bununla ilgili? Tabii de hesapları inceleme altına alındı ve sonrasında tutuklandı çek senet Hımm. dolandırıcılığından dolayı. Hatta bu deprem döneminde, deprem yardımları döneminde ben kendim de bireysel olarak yardımda bulunmadım ahbaba ve çevremdeki, ailemdeki kişileri de bulundurmadım background'ını bildiğim için. Hımm. Yani ama yine de iyi niyetle düşünüyordum. Belki hani şey vardır Düzelmiştir. ya bir tabir, imana gelmiştir belki diye, belki düzelmiştir diye düşündüm ama geldiğimiz sonuçta yani hiç de öyle gözükmüyor. Yani ben de siz de mutlaka okumuşsunuzdur tutanakları, ifade Raporlar fecaat. tutanakları fecaat yani maslak diyorum masak raporuyla Raporlar. alakalı kısımlarda da çok anormal şeyler var yani Para milyonlar akışları milyarlar bahsediliyor. anormal rakamlar konuşuluyor. Haluk Levent'in haritasına baktığımda yay burcu kendisi. Ben üstünkörü rektifikasyon yaptım. Yükseleni akrep olabilir. Hı hı. Manipülatif bir etkiye sahip. O yüzden yükselenin akrep olma olasılığı çok yüksek oturttuğumda haritayı Hı. da. Çok güçlü bir manipülatör çünkü ve aynı zamanda bir kumarbaz. Kendisi de Vazgeçmiyor kabul ediyor. huylu Yani huyundan. vazgeçmiyor çünkü kendi seviyor aslında o alanı seviyor. Yani iki türlü bir Haluk Levent var. Bir tarafta böyle melek yüzlü bir tarafı var. Öteki tarafta gerçekten böyle hani bağımlılıkları olan bir Haluk Levent de var. Şimdi böyle herhangi bir yargılanma yapılmadığı için sonuçta hani suçluluk neydi? İddia niteliğinde iddianame hazırlanacak. Daha hazırlanıyor hani suçu kanıtlanasıya kadar herkes masumdur Türkiye'de ama görüntü hiç de öyle gözükmüyor açıkçası. Akıbeti ne olur? Haritası ne diyor? Valla şöyle bir şey var. Haluk Levent'in haritasında Satürn kavuşumu var. İtibar, sorumluluk, kamuoyundaki duruşun ciddi anlamda sınanabileceği bir dönemi işaret ediyor ki bu 12 yıl sürecek bir dönem. Çok böyle bir günden 2 güne düzelecek bir dönem değil ama hapis yatacağı sürenin çok uzun süre olmayacağını düşünüyorum ben. İki olasılık var. Tabii astrolojik potansiyeller bunlar. Hı Yani hı. %100 bizi bilme şansımız yok ama haritasını incelediğim zaman Eylül-Ekim aylarında çıkma ya da ev hapsine girme potansiyeli var. Çünkü dosya biraz çok nasıl diyeyim karmaşık bir dosya. Hı. O yüzden bazı şeylerin konuşulmasını istenilmediği için belki erken çıkma ihtimali Hıı. var. Bir, ikincisi hapisteyken herhangi bir yaralanmaya da maruz kalabilme ihtimali var. A! Evet, İçeride bir haritasına saldırı. baktığımda bir saldırı da olabilir içeride. Ne taraftan, bu tefeciler bilmem neler falan filan tarafından Valla mı? Çünkü bir kimin eli televizyon kimin cebinde programı. belli değil ki. Nereden geleceğini hiç söylemek mümkün değil yani bu süre zarfında. Çok çünkü zor ki herkese borcu var bu adamın Evet, çünkü netice bir televizyon itibariyle. programında da kendisi söylüyor. Diyor hani Evet, mafyalara ona buna çok evet. borçlandım Borsaya diye. zafiyetim var dediği kumarla da bağlantılı netice Var, itibariyle. Kumar evet. kullanabiliyoruz değil mi? Bu arada yine bazı Evet, evet, yasaklı evet. Yok, kelimeler ban var. yemeyiz. Peki Tamam. bir de kadınlar mesela çok inanmış. Haritasında bu kadınların enerjisini görebiliyor musunuz? Yani o kısım bana çok inandırıcı gelmedi açıkçası. Çünkü borçlandığı kadınlara ödeme de yapmış. Yani garip bir şey var. Ben size atıyorum borç para verdim diyelim ki 1 lira. Bunu 2 lira olarak geri alıyorsam bu nasıl bir duygusal ilişki?
Orası karmaşık açıkçası. Orada bir al-ver dengesi, sonrasında para mı katlanmış? Bir şeyler var sanki, Valla araştırılacaktır dosyası ama. çok karışık. Bunu en iyi bizim yargımız bilir Hı hı. nasıl sonuçlanacağı konusu Evet. ama kimin ucunun nereye gideceği belli olmayan bir dosyası var. Benim incelediğim zaman da farklı farklı kişiler ortaya da işte siyasetten de birileri devreye girebilir veya iş adamlarından da bazıları hiç tahmin edemeyeceğimiz kişiler bu dosyaya dahil olabileceği için erken çıkma ihtimalinin olabileceğini söylüyorum ben. Bir de o banka akışlarını falan direkt kendisi değil, Ahbap Derneği'ndeki Kullanamıyor kişilerin ki banka üzerinden. hesaplarını. Ha, kilit, Blokede. blokale. Blokede. Yani blokede olduğu için kullanamıyor. Çünkü herhangi bir para girişinde devlet direkt onu şey alıyor, blokeye alıyor ve Hı. dolayısıyla kullanamıyor hesaplarını. Kullanamadığı için başkalarının hesaplarını kullanıyor. 2 defa açılmış aslında bir noktada bir şeye girseydi, doğru yola girseydi bir şeyleri düzeltebilirdi ama şu an hiç doğru yolluk bir durumu yok yani Haritası yani o kendisinin. sinyali vermiş mi Evet, diyorsunuz? kesinlikle öyle. Geçmişte yaptığı işler, aldığı kararlar, üstlendiği sorumlulukların bedelini ödüyor şu an yani. Peki ya Oğuzhan Uğur? Oğuzhan Uğur Kova burcu yükseleni Oğlak, temkinli hareket etmek zorunda kalacağı bir sürece girmiş ama Haluk Levent gibi bir tablo olacağını düşünmüyorum ben. Hı hı. Yani ev hapsi olabilir, tutuklanabilir. Biz bu yayını yaptığımız süre zarfında adliyeye sevk edilmişti. Şu an akıbetini biz de bilmiyoruz. Ama muhtemelen tutuklansa da çok uzun süre kalmayacaktır. Maksimum Eylül ayına kadar çıkma ihtimali çok yüksek gözüküyor. Bir kadın tarafından hayal kırıklığına uğranmış gözüküyor haritasına baktığım Aa, zaman. Evet. üst üste gelmiş. Yani bir de şöyle bir şey var. Oğuzhan Uğur'un para hareketlerinin olduğu ben onun ifadesini de okudum. Ve sorulan soruların da işte basına sızdırılan kısmıyla kadar tabii hepsini sızdırılması mümkün değil öyle bir şeyin. Ama orada da çok bir şey görmedim açıkçası ben. Ama bir Eylül'e kadar falan hapis yatma ihtimali var. Bakalım iddialar Maksimum doğru Ekim'e kadar çıkacak mı? Yurt olabilir. dışı banka hesapları falan para akışı diyorlar ama. Orada YouTube gelirleriyle alakalı bir sormuşlar. Yani YouTube gelirleri sonuçta hani ben de içerik üreticisiyim bir noktada. Siz de öylesiniz. Bizim de hesaplarımıza YouTube'dan para yatıyor ki buna fatura kesmek zorundayız zaten Hı. arka planda. O da her şeyin faturası olduğunu söylüyor. Eğer bunu kanıtlayabilirse durum daha çok onun lehine çalışacaktır İşte gibi bana gözüküyor. arkadaşını söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim. Bazen Aynen arkadaş öyle. insanın başını yakıyor. Bir de şeyi öğrendim ben. Babala TV Oğuzhan Uğur'un değilmiş ki %25 ortaklığı varmış. Babala Ben. Pervasız Yapım'a aitmiş. Pervasız Yapım'ın sahibi de İlker Ayrık. Hmm, Bu bildiğimiz hani ben bilmem eşim bilirdeki İlker Ayrık oranın evet. sahibi. Aslında direkt Oğuzhan Uğur'la bağlantılı değil oradaki olan biten şeyler gibi Çok gözüküyor. enteresan şeyler göreceğiz o zaman. Yani ama oradan çok bir şey çıkacağını düşünmüyorum açıkçası ben. Hı hı. Oradaki dosyadan. Var çünkü Oğuzhan Uğur'un haritasında krizleri fırsata çevirme potansiyeli var. Haritası daha şeye göre Haluk Levent gibi bir durum yok iyiye onda. değerlendirirse, iyi kullanırsa Evet, tabii. zaten kamuoyu da çok inanmadı. Ben X'te de görüyorum yazılanları. Yani inanmadı derken tabii biz bilemeyiz devletin elinde hangi bulgular olduğunu. Netice itibariyle astrolojik olarak ben gördüğüm Tabii. şeyleri söylüyorum ama benim gördüğüm kadarıyla da çok uzun süre kalacakmış gibi gözükmüyor. Zaten telefon şifrelerini de vermiş. Vermiş. Bu da bir done. Haluk Levent vermemiş hiçbir Yok, telefon vermiyor. şifresini. Burada da demek ki sakladığı bir şeyler var. Diğer taraftan sakladığı bir şey yok demek ki. Peki Nasuh Mahruki'ye baktığımızda? O biliyorsunuz halkı kin ve nefrete sürüklemekten dolayı bir var, tutuklanması var. Onun da maksimum Ekim ayına kadar çıkma ihtimali çok yüksek gözüküyor. Bir de onun soyuyla alakalı bir takım söylemler var işte. Erbeni asıllı olduğu konusunda öyle bir şey yokmuş. Osmanlı'dan geliyormuş soyu. Hatta açıklamasını da yaptı X'te. O da bir enteresan. Yani çok ciddi dezenformasyon zamanlarından geçiyoruz. Ben X'te yazılan şeylerin 10 tanesinden 7 tanesinin hatalı olduğunu düşünüyorum. O yüzden lütfen çok temkinli yaklaşın. Çünkü Uranüs ikizler dönemindeyiz. 12. evimizden geçiş yapıyor. Biz astrologlar aylardır söylüyoruz ya her duyduğunuzda, her gördüğünüzde Bu inanmayın Uranüs diye. ikizler etkisi. Uranüs ikizler etkisiyle iletişimsel konularda gizli kapaklı olan her şey ortaya çıkıyor. Mesela bu iddianame dedik biz, çok soruyorlar Evet. bana da. Biz bekliyorduk açıkçası, hani güllü iddianamesi ben çıkar. de bekliyordum. Evet, ne oldu orada? Yani Ya orada bir engel olmuş olmalı çünkü 15 Haziran'daydı galiba benim söylediğim çıkma Evet. ihtimali yüksek Hı diye. hı. Güllü'nün haritasına baktığımda öyle bir etki vardı. Hatta orada da Beyaz TV yayınladı iddianamesi çıktı diye. Evet. Sonra baktık ki öyle değil, UYAP'a yüklenmemiş. Sevilay hocamdan öğreniyoruz burada Çoklu da. iddianameler diyor, hani başka bir Yani şeyler başka yazıyor. bir şeyler daha devreye gireceği için mi durduruldu bilemiyorum. İşin hukuksal boyutu açıkçası o. Ama astrolojik olarak şimdiye çoktan çıkmış olması gerekiyordu.
Peki, şu anda beklentiniz ne? Yani Eylül'ü mü bulur artık yoksa bu tutulma etkisinde bir şeyler olabilir mi? Bildiğim kadarıyla şu an Hı. zaten bugün itibariyle bizim çekimi yaptığımız gün adli tatile giriliyor. O süre zarfında da çıkabiliyor mu? Sevilay Hocam Çıkabiliyor daha dedi iyi bana. bilir. Sordum. Mesela o süre zarfında da isterse çıkarabilir dedi hani O savcı. zaman çıkarabilir. Yani Ağustos tutulmasının etkisiyle çıkarabilir. Ağustos sonuna kadar, Eylül başına kadar yine çıkabilir güllü iddianamesi. Ben güllü iddianamesinin Tuğya'nın işlediği suç nispeti oranında hazır olduğunu düşünüyorum açıkçası. Yan Başka dallar. şeyler, yan dallarlar ya da yan tutuklanacak kişilerle alakalı bekliyorlardır diye astrolojik olarak öngörüyorum. Ama tabii yine onu da yargımız bilir en Evet. doğrusunu ve Sevilay Hocam daha iyi tahminlerde bulunuyor o Selam olsun. konuda. Şimdi en merak ettiklerinizi soruyorum arkadaşlar. Rojin Kabayiş. Biz bunu 2 ay önceki 1,5. yayında işlemiştik Evet, hatırlarsanız. evet. Onu da aslında hatırlatalım bence küçük bir shorts yapıp da. Çünkü Rojin Kabeş'in ölümü sevdiği biri, aileden biri 2 erkek tarafından gerçekleşmiş demiştim ben o süre zarfında. Yani bir kişi, tanıdığı bir kişi aileden biri olma ihtimali yüksek demiştim. Boğazdan boğularak kaybolduğu gün veya o bir hafta içerisinde öldürüp suya atılmış gözüküyor demiştim haritasına baktığımda. Hala aynı şeyi söylüyorum. Biraz namus davası gibi olmuş ölümü. Bir cinsel istismar ben görmedim haritasında. Ama suya sonradan atılmış. 18 gün suda kalmamış. 18 gün değil 15 gün kalmış olabilir veya 17 gün kalmış olabilir. Yani o bir hafta içerisinde işlenmiş suç. Ama bazı bulgular kaybolduğu için 15 gün civarında kalmış da olabilir diyorlar. Tabii ben de basını takip ettiğim kadarıyla biliyorum o kısmı. Hala aynı görüşteyim. Şu beyaz araba meselesinin doğru olduğunu düşünüyorum ben. Yani astrolojik olarak Rojin Kabayiş o olayının arkasında tanıdık birileri olabilir mi? Tanıdık bir kişi, bir de onun tanıdığı bir kişi. Yani aileden bir kişinin olma ihtimali var. Bir de onun tanıdığı çok sevdiği noktada birisi olma ihtimali var. Roji'nin daha önceden tanıdığı, sevdiği ama hesabını kapattığı birisi de olmuş olabilir ama karşı taraf çok hesabını kapatmamış olabilir. Rojin benim en çok üzüldüğüm konulardan biri. Benim de öyle. Yani gerçekten böyle Aydın Hanım telefonu açılamıyor, o olmuyor, bu olmuyor, bir türlü Evet. çözülemiyor ya. Cidden böyle bir şey yani. Çok böyle içime oturan konulardan biri. İnşallah o da en kısa zamanda çözülür. 2027 Nisan, 2028 Aralık arasında Daha vakti faillerinin var. bulunma ihtimali var. Evet. 2027 Nisan yani bekleyeceğiz daha. Ya 2027 Nisan dediğiniz çok çabuk geçiyor ki. ya peki Tabii Çağla, babası için aynı şey söz konusu değil. Onun için evet, bir gün o kadar bir yıl gibi geçiyordur eminim. biz Çağla'yı da konuşmuştuk o dönemde. Evet. Fetikabiler yapıldı. Oradan İşte bir şey çıkmayacağını da söylemiştik hatta. evet. Yayında da söylemiştik. Ne olur Çağla kapanır mı faili meçhul olarak? Çok Yok az. kapanmaz ama süreye bir sene kala bulunacağını ben söylemiştim. Hatta 2027 yılında belki suç aleti bulunabilir demiştim. Belki bulunmuştur, ne olduğunu farkında bile olunmayabilir ya da açıklanmıyor da olabilir suç aletiyle ilgili kısmı. Hatta failin yani katilin yanında bir kadın olduğunu, o kadın vefat ettikten sonra bir şeylerin ortaya çıkacağını da söylemiştim. Hala aynı görüşteyim. Aynı görüşteyiz. 2029'dan önce çok sonuçlanacak gibi gözükmüyor. Evet. Peki bu güneş tutulmasının etkisiyle Türkiye'de neler olur? Türkiye'ye etkileri ne olur? Siyasi kanatta neler olur? Çok hareketli dönemlerden geçiyoruz. Valla gümbür gümbür geliyor güneş tutulması. 12 Ağustos'ta gerçekleşecek ama bu güneş tutulması gerçekten ekonominin kaderini, devletin alacağı kritik kararları, siyasetteki güç dengelerini ciddi anlamda etkileyebilecek bir güneş tutulması. Benim dikkatimi en çeken konu ekonomi, çünkü bizim ekonomi evimizde gerçekleşiyor, para evimizde gerçekleşiyor tutulma. Önümüzdeki aylarda hepimizi şaşırtacak ekonomik kararlar görebiliriz. Vergiler, kamu harcamaları, maaşlar, teşvikler, yeni bir ekonomik paket çok konuşulabilir. Eski sisteme devam edemeyiz dedirten kararlar gündeme gelebilir. Bir anayasa değişikliği ile ilgili bir halk oylaması yapılabileceği konusunda bir açıklama yaptılar. Bu süreçte o devreye girebilir. İlaveten şunu söyleyeyim, parlamenter sistem çok konuşuluyor. Biz sizinle galiba 2025 yıl sonunda bir yayın yapmıştım. Parlamenter sisteme tekrar geri dönüş Evet, yapılabilir evet. diye. Parlamenter sisteme yeniden dönüş yapılabilir. Özellikle Nisan ayına kadar olan süreçte. Kamu kurumları ve çok büyük şirketlerle ilgili ses getirecek mali bir gelişme olabilir. Bu bir denetim olabilir, bir soruşturma olabilir. Yıllardır konuşulan büyük bir dosyanın yeniden açılması olabilir. Muhsin Yazıcıoğlu davasının dosyası tekrar açıldı. Onunla ilgili sanırım gözaltılar var. Evet. O çözülmeye yakın bir durum söz konusu olabilir. Onunla alakalı da bir çözüm olabilir. Özellikle borsa, döviz, altın tarafında çok hızlı yön değişimleri olabilir. Bu özellikle euro ve dolar kısmında bir artış olabilir. 19 Ağustos haftasında küçük de olsa bir devalüasyon riski var.
O zaman Türk lirası direkt değer kaybettiği için dolar ve euro bir anda fırlayabiliyor. Yani çok yüksek ihtimalle değil ama küçük bir ihtimalle de devalüasyon riski var orada. Dikkat edin. Dikkat etmekte fayda var. Tabii yatırım tavsiyesi değildir. Kriptolar falan ne olur? Kripto, borsa Ben piyasası. şu an kripto piyasasıyla alakalı yıl sonuna doğru bir hareketlenme olacağını düşünüyorum. 100 bin bandında kapatabilir Bitcoin gibi gözüküyor. Tabii bu da yatırım tavsiyesi değildir ama öyle bir olasılık var. Altın üzmez. O 5500 seviyelerine falan gerilemez. Ama 6000'ler bandında bir devam edip Temmuz sonuna kadar, Temmuz sonuna doğru daha doğrusu 7000'leri zorlayabilecek bir duruma tekrar geçebilir. Savaş etkiliyor biliyorsunuz orayı da. Savaşta da bir sönümlenme olacağı için önümüzdeki süreçte altın yükselecektir diye düşünüyorum. Kredi çekecekler, böyle ev alacaklar, imza atacaklar. Doğru zaman mı? 24 Temmuz'dan sonra doğru zaman. Merkür Retrosu Duydum. bitsin. Ondan sonra doğru zaman. Doğru zaman. Hatta bir ev alımıyla alakalı da bir şeyler olabilir demiştim ben Eylül aylarında. Bununla alakalı da bir konut alımı ile ilgili düzenlemeler var. 3 yıl satmama kaydıyla taksitlendirmeyle konut alınabileceği konusunda bir açıklama yapıldı biliyorsunuz. Durgun çünkü piyasalar. Piyasa Yeni- durgun olduğu için orayı hareketlendirmek istiyorlar ki haklılar da. İnsanlar gerçekten ev alamıyor bu süreçte. Yani ev alımı çok güçleşti. Bence doğru bir şey yapılıyor orada. Peki şimdi Özgür Özel, Kılıçdaroğlu cephesi CHP'ye bakalım biraz da. Bir yeni parti söylentileri vardı. İşte mutlak mutlandan sonra Kılıçdaroğlu ne olacak? Parti içindeki bölünme gibi şeyler söyleniyordu. Evet. Ne olacak CHP kanadında? Şimdi CHP kanadında birkaç tane varyasyon var. Bir tanesi mutlak mutlan kararının Yargıtay'dan iptal edilip ki bu yaz tatili süresince de olabilir. Her ne kadar adli tatile girmiş olsak da Yargıtay bir anda inceleme yapıp iptal de edebilir kararı. Ki ben Ağustos sonuna kadar maksimum Kemal Kılıçdaroğlu'nun başta kalabileceğini öngörüyorum. Ama farklı koşullarla ama Yargıtay kararıyla bir şekilde Kemal Kılıçdaroğlu'nun oradan Ağustos sonuna kadar gidebileceği ihtimali var astrolojik açıdan. Özgür Özel'in tekrar başa geçme olasılığı var. Ama biliyorsunuz yeni parti söyleniyor. Bu B planı olarak yeni parti var. Bir de C planı var. Eski bir partinin yeniden devreye sokulup işte seçim kararı alınırsa Hareketlendirme. Kasım ayında o yapılabilir diye. Ama ben birinci olasılığın çok daha yüksek olduğunu yani Özgür Özel'in alma olasılığının daha yüksek olduğunu öngörüyorum astrolojik açıdan. Yani Evet. yeniden astrolojik haritası Özgür Özel'i yeniden CHP'nin başına geçirecek Evet. diyorsunuz. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasi hayatı şu an çok aktif değil. Bakacak olursak zaten halk tarafından da çok desteklenmediğini görüyorum ben. Bireysel olarak da görüyorum yani Bu onu. süreç çok uzun sürmeyecek diyorsunuz. Uzun sürmeyecek bu süreç. Bu belirsizlik süreci çok uzun sürmeyecektir diye. Peki biz mesela AK Parti kanadına bakacak olursak AK Parti'nin haritasına bakalım. Orada hani bakanlıklar, koltuk değişiklikleri, Kabine değişimleri olabilir. olacak mı? Çünkü Evet. çok hareketli mesela Adalet Bakanı değişti. Şu anda geldi Akın Gürlek işte faili meçhullere Evet. el attı vesaire. Bir söylentiler var. Parti içerisinde de bir Evet. e, Turizm Bakanı değişebilir. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda bir değişim olabilir. Astrolojik açıdan onlar gözüküyor. Yani bir kabine değişimi olabilir. Bu arada 12 Ağustos güneş tutulmasından sert etkiler alıyor AK Parti'nin haritası. Yani orada bir takım kayıplar da olabilir. Bir ismin aktif siyasetten geri çekilmesi, görevi bırakması, etkisinin azalması veya uzun süre gündemi meşgul edecek bir sağlık veya siyasi süreç yaşanması ihtimali de var AK Parti'de. komple değişebilir. Şöyle bir olasılıktan da bahsediliyor. Parlamenter sisteme geçilip işte Cumhurbaşkanımızın AK Parti'yi bırakıp orada bağımsız olarak Cumhurbaşkanlığına devam etmek istediği konusunda da bir kulisler de var. Bir dönem daha devam eden diyenler de var. Ama Bakalım ne ben olacak? zannetmiyorum, öngörmüyorum yani bir dönem daha devam edeceğini. Sağlık açısından mı artık ben bir dinleneyim mi diyecek? Sağlık açısından da, ilahi açıdan da olabilir. Yani çok şu dönem öyle bir dönem ki kimsenin planlarını tutmadığı dönemlerden Evet, geçiyor. bir Sabahtan kalkıyoruz. akşama kadar gündem değişiyor. Yani Allah'ın planı aktif çalışıyor ve dolayısıyla Türkiye çok ciddi değişim dönüşümlerden geçiyor. Ben 2027 başına bu yönetimle girmeyeceğimizi düşünüyorum. Yani hani muhalefet açısından da değişim var, iktidar açısından da değişim var. 12 Ağustos'ta bizi gerçekten böyle Türkiye'yi sarsacak böyle haberler duyacak mıyız? Haluk Evet. Levent gibi mesela şok olduk hepimiz. Yardım paralarıydı çünkü depremde. 12 Ağustos güneş tutulması Türkiye için ne getirecek? Yani şöyle söyleyeyim, siyasette beklenmedik bir istifa, görev değişimi ya da parti içinde dikkat çeken bir kırılma yaşanabilir. Bu yani küçük muhalefet partilerinde değil, daha çok büyük muhalefet partisi veya iktidar partisinde olabilir. Bir yargı dosyası yeni gelişmelere gebe olacak gibi gözüküyor. Savunma sanayi ve sınır güvenliği ile ilgili de bir şey olabilir. Bir operasyon düzenlenme ihtimali var. Abdullah Öcalan'ın çıkarılma
ev hapsine geçme ihtimali var bu süreçte. O güneş tutulması getiriyor bunda beraber. Aynen öyle. Bir de Selahattin Demirtaş'ın çıkma ihtimali var burada. Bakalım bekleyelim neler olacak. Peki şimdi gelelim şanslı burçlara. Evet, güneş Bu tutulmasının kadar olayın içerisinde kim şanslı olabilir? yaylar, koçlar ve teraziler şanslı olacak bu güneş tutulması sırasında. Tabii zorlanacak burçlarımız var. Aslanlar, kovalar ve boğalar da zorlanacaklar. Şimdi hangi konularda ne etki alıyorlar dilerseniz ondan Evet. bahsedeyim. Koçlarla başlayayım. Bu tutulma size cesaret verecek. Aşk hayatınız hareketlenebilir. Yeni bir hobiye başlayabilir veya çocuklarla ilgili güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. Uzun süredir çocuk isteyen bir koç burcu iseniz böyle sürpriz haberler alabilirsiniz. Tutulma sırasında Allah'tan Merkür retrosu yok. O yüzden yeni başlangıçlar için tüm burçlarımız için çok uygun olacak. Kendinizi daha görünür hissetmeye başlayabilirsiniz bu süreçte. Boğalar aile ve ev hayatınız ön planda olacak. Bir kısım boğaların taşındığını, ev alıp sattığını, tadilat yaptığını, evle ilgili bir değişiklik yaptığını şahit olacağız. Eski kırgınlıkları geride bırakmak sizi çok rahatlatacaktır. İkizler iletişim trafiği çok yoğun olacak. Yeni eğitimler, kısa seyahatler, önemli görüşmeler, imzalar gündeme gelebilir. İkizler burçları için kardeşler ve yakın çevreyle ilgili gelişmeler de yaşanabilir. Yengeçlere para gelecek. Evet, Şanslısınız. gelirinizi artıracak fırsatlar çıkabilir karşınıza sevgili yengeçler. Harcamalarınızı daha bilinçli yönetmeniz gerekecek. Para gelecek ama tutmayı da öğrenmeniz gerekiyor diyor güneş tutulmasının etkisi. Aslanlar için hayatınızın önemli dönemeçlerinden birine giriyorsunuz. Görünüşünüzden kariyerinize, ilişkilerinizden yaşam hedefinize kadar birçok konuda yeni kararlar alabilirsiniz. Estetik operasyonlar konusunda çok destekliyor aslan burçlarını aynı zamanda. Yani dış görünüş, yenilenme, enerjinin tazelenmesi bu konularda çok destek veriyor. Daha yeni bir arkadaşımla konuştum. Aslan burcu burnunu yaptıracaktı. Öyle mi? Zamanı mı? Tutulmanın etkisi 24 Temmuz'dan sonra. Sonra söyleyeyim dur ona. Merkür retrosu bitsin. Zaten çok fazla kalmadı. Aynen, 4 gün az sonra kaldı. bitiyor Merkür retrosu da. Başaklar biraz şifalanma, ruhsal şifalanma dönemi. İçe dönük enerjiler var. Geçmişle vedalaşmak, ruhsal olarak toparlanmak, kendinizi yenilemek için doğru etkiler var. Yorulduğunuzu fark edip dinlenmek isteyebilirsiniz. Ay hayatımız yenilemek geçiyor zaten biz Başaklar. Ama yapacak bir şey yok yani. Gökyüzü etkileri böyle. Evet. Nerede bir aslan burcuyla ilgili bir şey duyduğunuz zaman içsel dönüşüm, değişim diye düşünün her Evet. zaman için. Teraziler yeni insanlar hayatınıza girebilir. Sosyal çevreniz genişleyebilir. Ekip çalışmalarından fayda görebilirsiniz bu dönemde. Uzun vadeli hedefleriniz için destek bulmanız mümkün olacak. Akrepler kariyerinizle ilgili önemli gelişmeler yaşayabilirsiniz. Yeni bir görev, terfi ve yöneticilerle ilgili gelişmeler de olabilir. Emeğinizin karşılığını alma şansınız çok artıyor güneş tutulmasıyla birlikte. Yaylar şans sizden yana olacak. Eğitim, yurt dışı, hukuki süreçler, kişisel gelişim konularında güzel fırsatlar yakalayabilirsiniz. Ufkunuzu genişletecek önemli gelişmeler de olabilir. Oğlaklara da ortak kazançlardan paralar gelebilir. Müşterek kazançlar, vergiler, ondan sonra vergi düzenlemeleri, borç yapılandırmaları bu konuda çok destekliyor oğlakları. Evliyse eşinin geliri artabilir. Evli değilse aile büyüklerinin geliri de artabilir bu dönemde. Maddi anlamda bir düzenleme dönemi olacak. Kovalar ilişkileriniz bu tutulmanın ana konusu. Evlilik, ortaklık, yakın ilişkilerde önemli kararlar alabilirsiniz. Bazı bağlar güçlenirken bazıları doğal olarak sona erebilir. Balıklar, iş hayatınız ve sağlığınız ön planda, çalışma düzeninizi değiştirebilir, yeni sorumluluklar alabilirsiniz. Günlük yaşamınızı daha verimli hale getirecek kararlar almanız mümkün. Yani tutulmanın mottosu ne? Onu söyleyeyim. Eski düzen kapanıyor, yeni düzen kuruluyor, direnen yorulacak, değişime cesaret edenin önü daha net görülecek. Ama bu dönemde mütevazi olmak gerekiyor. Dikkat edin. Kim ben bilirim, ben harikayım, ben muhteşemim, ben yıkılasıyım böyle çok iyiyim dediği kişi sıkıntı yaşayacak. Kim mütevazı olursa o kazanacak. Kazanacak. Sabır, sükunet. Aynen öyle. De- Tefekkür devam. edeceğiz. Ondan sonra Gerisini tevazuyu elden bırakmayacağız. Ego yapmayacağız. Ve kazanacağız. Evet. Evet, iyi yönlerini çalıştırırsak etkilerini. Kesinlikle Evet, öyle. yani 12 Ağustos'a kadar biraz dikkat, biraz daha temkinli ilerleyelim. Evet. Bütün burçlara da önerilerimizi de verdik. Nokta atışı öngörüleriyle Melda Parsak bizlerle beraberdi. Bu kriminal tarafınızı çok seviyorum. Bizim programda da böyle çok Çok teşekkür özdeşleşiyor. Merak ediyorlar çünkü kitle de bunu. Evet. Çok teşekkür ederim. Vallahi geçen Mutlak Mutlan çıktı. Evet. Bizde neler çıktı aslında. Bir sürü şey Evet. öngörü çıktı yine. Ondan sonra bakalım yine 12 Ağustos'un sonuna doğru böyle bir konuşuruz yine tekrardan tabii ki. detaylı. Vallahi en çok da şeye şaşırdım. Haluk Levent'in daha önceden tanışık olmanıza. Evet. Nereden nereye ama yani görünen köy kılavuz istemiyormuş. İşte iki defa üst üste aynı şeyi yapıyorsan
Çekirge bu. Bu arada çekirge saldırıları var. Dikkat edin. Evet, dikkat evet. edin. Büyük büyük çekirgeler İstanbul'a giriş Gel- yapmış. Dikkat edin. Evet, dikkat edin. Ben de gördüm onu haberlerde. Aman dikkat edin. Yeni bir bölümde o zaman daha farklı konularla Ağustos'tan sonra Evet. etkilerini konuşuyor olacağız. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Merak ettiklerinizi videonun altına yazın. Bay bay.